Herkese merhabalar canlar. Bugün yine kullandığım, memnun kaldığım ve sizlere tavsiye etmek istediğim bir ürünü tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Bugünkü ürün konuğumuz Weilight S05 taşınabilir şarjlı RGB LED ışık. Hadi gelin ürünü hep birlikte inceleyelim. Şimdi bildiğiniz gibi YouTube'da benim gibi böyle gelişme kıvamında olan, işte bir şeyler çekerek takipçilerine güzel içerikler sunmaya çalışan arkadaşlarıma son birkaç zamandır ışık tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyorum. Bundan önce yine bir ışık tanıtımı yapmıştım. Ulanzi'nin iLight RGB tüp ışığını, şurada hemen videoyu yine görebilirsiniz. İsterseniz kanaldan o videoyu da izleyebilirsiniz. O da taşınabilir bir ışıktı. Bugünkü tanıtacağım Weilight da bir taşınabilir ışık. Kullandığınız ışıkların şarjlı olması, taşınabilir olması ve kompakt olması aslında sizin için, çekeceğiniz videolar için, video çektiğiniz yerler için gerçekten çok büyük kolaylık. Ben şu an bu videoyu stüdyo olarak kullandığım odamda çekiyorum ama yeri geliyor bazı zamanlarda videoyu salonda çekmek zorunda kalıyorum. Özellikle kablolu ışıklar kullanıyorsanız tabii ki kablolu ışıkların ışık performansına hiçbir lafım yok. Ama çok fazla kablo karmaşası oluyor. Özellikle işte evin farklı bölümlerinde çekiyorsanız veya dışarıda video çekiyorsanız çok zorlanacağınızdan eminim. Ben de YouTube videolarımın gelişme aşamasında bu ışık sürecinden geçtim. Şimdi size bu tarz ışıklar kullanmadan amatör olarak çekmiş olduğum YouTube videolarımdan ve ışık kullandıktan sonraki YouTube videolarımdan birkaç örnek göstereyim. Aradaki farkı siz karar verin. Gördüğünüz gibi videolarınızda kullandığınız ışıklar, arkamda gördüğünüz gibi kullandığınız ambiyans led ışıklar aslında videoya çok fazla renk katıyor. Sizi daha iyi, videolarınızı daha kaliteli olarak izleyiciyle buluşturuyor. Bugünkü ürünümüze gelecek olursak, bugünkü ürünümüz Weilight arkadaşlar. S05 diye bir ışık. Bu ışığın bana gelme süreci tamamen aslında şans diyebilirim. Öğrencilerimden birinin bir yakınının bu ışıklardan sattığını, elinde birkaç tane olduğunu öğrendim ve kendisiyle iletişim kurup bu ışıkları yanında deneyip aldım. Hatta 2 tane aldım çünkü fiyatları çok uygundu. Fakat Amazon'da incelediğim kadarıyla ışıkların şu anki normal satış fiyatı 500-600 TL civarında. Bu fiyata satılan Weilight ışığı Ulanzi iLight ile karşılaştıracak olduğumuz zaman aslında hala fiyat performans ürünü diyebiliriz bu ürüne. Çünkü İncelerseniz göreceksiniz, YouTube'da bir sürü ışık videosu var, internette bir sürü ışık var, kablolusundan kablosuzuna kadar. Fakat belli bir seviyenin üzerinde iyi bir kullanım sunan bir ışık arıyorsanız bir miktar elinizi cebinize atmak zorundasınız. Fakat ben hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum, ışığa o kadar bütçe ayıramam gibi bir sorununuz varsa bu tarz taşınabilir ışıkları kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bunların da tabii ki çok yüksek fiyat bandında satılanları var ama bunlar bence başlangıç seviyesi için çok rahatlıkla işinizi görecektir. Zaten şu arkamda gördüğünüz rafımda şu an bir Weilight'ın biri çalışıyor. Sağ tarafımdan gelen ışıkta şu an Ulanzi iLight ışığı kullanarak bu videoyu çekiyorum. Bunu da belirteyim. Ürünü yaklaşık 2-3 haftadır günlük hayatımda kullanıyorum, deniyorum. Evde ambiyans olarak kullanıyorum. Birkaç tane deneme videosu çektim. Işıkların işte yüzümdeki o etkisini, arkamdaki ambiyans etkisini, modlarını falan çözmeye çalıştım. Ve memnun olduktan sonra bu videoyu çekmeye karar verdim. Yanlış anlamayın, bu bir ürün tanıtımı falan değil. Herhangi bir sponsorluk anlaşmam yok. Sadece kanalımı takip eden arkadaşlar bilir. Yani kullandığım, memnun kaldığım ve tanıtmak istediğim ürünleri tanıtıyorum burada. Hiçbir şekilde hani aman ha bu ürünü aldım hemen bir video çekeyim de bakılsın gibi bir kaygım yok. Görmüşsünüzdür. Bütün çektiğim videolar hep memnun kaldığım ürünlerle alakalı ve elimden geldiğince bulabilirsem fiyat performans ürünleri bulmaya çalışıyorum. İsterseniz şimdi hadi gelin Weilight'ın kutusunu açalım. İçinden neler çıkıyor ve modları neler, bunları hep birlikte tecrübe edelim. Ürünün kutusu bu şekilde.
Kutu gayet minik gördüğünüz gibi. Viltrox markasına ait V-Light S05 ışığı. Kutu üzerinde 3 farklı renkte bize sunuluyor. Sarı, beyaz ve mavi. Ben sarı renkleri tercih ettim. Bilmiyorum, gözüme daha hoş geldiği için. Fakat diğer renkleri de tecrübe edilebilir. Kutuyu açıyorum. Kutuyu açtığınız zaman, ben tabii bu kutuyu daha önce açtım. Sadece size içeriğinden bahsetmek istiyorum. Işığımızın kendisi çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi zaten. Avuç içine sığacak boyutlarda. Bir adet bu fotoğraf makinelerinin üzerinde bağlayabileceğiniz bir bağlantı aparatı çıkıyor. Bu sayede fotoğraf makinelerinin üzerinde bunu kullanabiliyorsunuz. Bir adet Type-C şarj aleti çıkıyor. Bir tane de kullanma kılavuzu çıkıyor. O kılavuz şu an burada yok. Sanırım çantamın içinde kaldı. Ürünün biraz da teknik özelliklerine bakacak olursak. Ürün yaklaşık 108 gram ağırlığında. Soldan sağa 10 santim, geriye doğru 6 santim ve 2 santim de kalınlığında bulunmakta. 2000 mAh'lik bir bataryası var. Ayrıca Type-C'den şarj olma özelliğine sahip. Yine alt tarafında gördüğünüz gibi bir tripod bağlantısı. Arkada 4 tane tuşu ve bir LCD ekranının olduğu kontrol paneli. Ön tarafında da bir difüzöre sahip. Ürün arkadaşlar 95 CRI değere sahip. Ön tarafında 108 adet LED bulunmakta. 2800 ila 6800 Kelvinler arasında sıcaklık değerine sahip. Ürünün en çok beğendiğim taraflarından biri de iOS ve Android uygulama desteği sunması. Birazdan onu da size nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ürün yaklaşık 3,5 saatte tam şarja ulaşıyor. En parlak modda 70 dakikalık bir kullanım sunuyor. 775 lüks ve 400 lümen parlaklığa sahip. Lüks ve lümen kavramını Ulanzi iLight tüp ışığı anlatırken görsel bir şekilde de göstermiştim. Oradan da bakıp aradaki farkı anlayabilirsiniz. Hadi gelin şimdi ürünü çalıştıralım. Modlar arasında bir geçiş yapalım. Bakalım hangi modları var, ne tür ışık veriyor ve kullanımı nasıl. Şurada bir açma kapama tuşumuz var. Bir menü tuşumuz var ve aşağı yukarı okların gösterildiği bir ayar tuşuna sahip. Açma kapama tuşuna uzunca basıyoruz ve ekranda V-Light logosuyla birlikte ışık çalışmaya başlıyor. Bu ürünümüzde hangi modlar var? CCT mod, Color mod, serbest seçim modu, Cool mod ve hazır sahne modu olmak üzere toplam 5 bölümden oluşuyor. Modlar arasında geçiş yapmak için menü tuşuna uzunca basmanız gerekiyor. Hemen CCT moda geçtim. CCT moda geçtiğiniz zaman arkadaşlar bu mod bildiğiniz gibi sıcak soğuk ışık modu olarak da biliniyor kaba tabirle. 2800 ila 6800 Kelvin arasında ışığımızın sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Menü tuşuna kısaca basarak parlaklık, ekstra ton ve Kelvin değerleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şu an ben Kelvin değerini seçtim ve aşağı yukarı tuşlarından ışığımı ayarlayacağım. Şu an 2800 Kelvin'de basıyorum ışığa ve 6800 Kelvin'e geldi. Burada tek handikap Kelvin değerleri yüzer düşüp yüzer artmakta. Bunun yanı sıra arkadaşlarım ışığın parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Şu an %100 parlaklıkta. Aşağı doğru basıyorum. Parlaklığını azalttım ve kapandı. Yukarı doğru basıyorum. Sıfırdan %100'e gerçekten çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Parlaklığını ayarlayabiliyorum. Ve bir de -10 ila +10 arasında ekstra tonumuz var. Bunları da şöyle gösterebilirim size. Şu an +10'da. -10'a getirdiğinizde biraz daha böyle tungsten dediğimiz bir ışık tonunu alıyor. Gayet tatlı bir ışık. Şöyle de gösterebilirim. +10. CCT mod bu şekilde. Geldik Color moda. Color modda karşımıza bildiğimiz üçlü çıkıyor. Hue, Saturation ve Lightness, yani ton, doygunluk ve parlaklık. Tonu 0 ile 359 arasında, doygunluğu 0 ile 100, parlaklığı da 0 ile 100 arasında değiştirebiliyoruz. Hemen tonu şöyle ayarlayayım. Gördüğünüz gibi RGB renklerde döndürebiliyoruz. Menü tuşuna kısaca basıyorum ve doygunluğuna geçiyorum. Doygunluğu arttırdım. Şu an %100'de. Doygunluğu azalttığım zaman da beyaza dönüyor. Doygunluğu yine ben %100'e getiriyorum. Parlaklığını azaltabiliyorsunuz. Ve 0'dan 100'e doğru hızlı bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Free Adjustment Mode diye serbest seçim moduna sahip ürünümüz. Şöyle göstereceğim. Burada bildiğimiz RGB tonları var. 0 ile 100 arası. Bunun yanında beyaz ve sarıyı da işin içine katarak normal Color modda erişemediğiniz renkleri buradan oluşturabiliyorsunuz. Hemen hızlıca göstereyim. Red'i 34'e, Green'i 49'a, Blue'yu da 80'e düşürdüm. Beyaz değerini azaltıyorum. RGB modda erişemediğimiz farklı tonlara Free Adjustment yani serbest seçim modunda erişebiliyoruz. Beyazla sarının işin içine katılması hafif böyle bir
CCT modla sanki RGB modun karışımı gibi olmuş. Çok kullanışlı bir mod diyebilirim. Call mod dediğimiz mod kullanma kılavuzunda da yazıyor zaten. RGB mod değildir diyor. İçinde Lee ve Roscoe'ya ait Lee'den 16, Roscoe'dan da 24 adet patentli ışık bulunmakta. Hazır ışıklar yani bunlar çekimlerde kullanılan popüler tonlar. Şöyle hemen göstereyim. Şu an Roscoe'da P4200, P5590, işte P3203 gibi değişik toplamda 24 adet hazır ışık var. Bunun da yine parlaklığını 0 ile 100 arasında ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar da Lee'ye ait olan 16 adet hazır ışık. Şimdi yine uzunca basıyorum ve insanların en çok sevdiği olan sahne moduna geçiyorum. Sahne modunda arkadaşlar 26 adet hazır efekt. Bunun yanında 0 ile 100 arası parlaklık ve benim bu ışıkta en beğendiğim özelliklerden biri 3 kademeli hız ayarı var. Şu an size birkaç tanesini göstereyim. İşte kalp koymuşlar. Love mod diye geçiyor bu. RGB tonlar arasında geçiş yapan bir modumuz var. İtfaiye arabası, ambulans, polis arabası. Bakın bu ışıkların hepsi şu an en hızlı halinde ve bu hızlı halinde zaten gerçek ve güzel bir etki yaratıyor. Hızını bir düşürdüğümde bu sıklıkta, en düşüğe aldığımda da bu sıklıkta yanıyor. Bunlar bütün sahne modlarında mevcut. Parlaklığını yine 0 ile 100 arası ayarlayabiliyorsunuz. Bunun gibi bir sürü moda sahip. Şimdi hadi gelin hemen cep telefonuyla ışığımızı eşleştirelim. Arkadaşlarım, ışığımızı cep telefonuyla eşleştirmek için küçük bir işlem yapıyoruz. Zaten bu işlemi kullanma kılavuzunda gayet güzel bir şekilde açıklamışlar. Uygulamamız V-Lite Pro uygulaması. Şurada gösteriyorum zaten. Bu uygulamayı ister App Store'dan ister Play Store'dan indirebiliyorsunuz ücretsiz. Uygulamayı açıyorum. Uygulamayı açtıktan sonra öncelikle yapmamız gereken cep telefonuyla ışığı birbiriyle eşleştirmek. Bunun için de açma kapama tuşunu kısaca bir kere basıyoruz. Buradan ışığımızın kanalını ve de cep telefonunda hangi harfle adlandırıyorsak eğer o adı seçiyoruz. Hemen ben buradan kanal 1'e ayarlıyken harfini B'ye çeviriyorum. Çünkü benim zaten hali hazırda A'da birinci kanalda diğer V-Lite ışığım aktif olarak bağlı. 1 yaptım. Hemen B'ye geliyorum. Kanaldan da yine 1'i seçiyorum ve normal ışığın modlarına geçiş yapıyorum. Şu an geçtim. Gördüğünüz gibi ışık kapalı. Cep telefonundan ışığı açmaya bastığım anda ışık şu an aktif olarak yanıyor. Ben hemen şuradan CCT moda geçeyim. Bakın gördüğünüz gibi şu an ışığımın parlaklığı %1'de, %100'e getiriyorum. Bu şekilde bir parlaklığa sahip oluyor. Hemen şöyle biraz kısayım. Yukarıdan Kelvin değerini rahatlıkla ayarlayabiliyorum. Alttan da -10 ile +10 arasındaki ekstra tonunu ayarlayabiliyorum. Burada ayrıca size hazır Kelvin değerleri verilmiş. İşte ampul ışığı, hazır ışık, güneş ışığı, yıldırım, bulutlu ve dış ışık gibi hazır ışık değerleri de verilmiş. Buradan da kendiniz seçebilirsiniz. Ayrıca sık kullandığınız bir ışık tonu ve modu varsa da sağ üst köşedeki artıya basarak bunu uygulama içine kendi modlarınızdan biriymiş gibi ekleyebiliyorsunuz. Hemen geriye dönüyorum. HSL modumuz var, yani Hue Saturation Lightness. Az önce uygulama üzerinden göstermiştim. Buradaki barı döndürerek istediğimiz RGB tonuna sahip olabiliyoruz. Yine buradaki RGB White Yellow, yani bu ekstra mod var bir tane. Buradan yine Red'i, Green'i, Blue'yu işin içine kattığınız beyaz ve sarı ile birlikte karıştırarak farklı renkler elde edebiliyorsunuz. Color Chip diye bir mod var. Bahsetmiştim size. Cool mod diye geçiyordu. Roscoe ve Lee'nin hazır olarak bize sunduğu Pantone ışıkları mevcut burada. Cihaz üzerinde kullanırken çok açıklayıcı olmuyor ama uygulama üzerinden kullanırken tonları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten içinde çok tatlı ışık tonları mevcut. Color Picker moduna geçiyorum. Bu da arkadaşlar cep telefonunuzun kamerasından gösterdiğiniz herhangi bir rengi uygulamanın içine aktarmanızı sağlıyor. Mesela ben şu an ekranımda yeşil bir renk gördüm. Pick up diyorum. Sayfanın rengini hemen ışığın rengi olarak değiştirdi. FX mod var. Bu az önce bahsettiğim hazır sahne modlarımız. Buradan da kontrol etmek bence cihaz üzerinden kontrol etmekten daha kolay. Mesela polis arabasını açıyorum. Hızını buradan ayarlıyorum. Parlaklığını değiştirebiliyorum. Burada bütün modlar mevcut. Şu an bunlar kullandığım RGB tonlar. CCT tonlarda da arkadaşlar hazır modlarımız mevcut. Kelvin değerleri üzerinden hazırlanmış hazır modları kullanabilirsiniz. En sonda benim sahnelerim var. Az önce bahsettiğim gibi kullandığınız renkleri ve tonları eğer sürekli kullanacaksanız hafızaya alarak benim sahnelerim üzerinden de erişebilirsiniz.
Gelelim şimdi kapanış bölümüne. Size ürünü uzun uzadıya anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince de açıklayıcı olmaya çalıştım. Zaten söylediğim gibi hani profesyonel bir şeyler çekmiyorum. Tek amacım YouTube'da çektiğim videolarda biraz da olsa arkadaşlar ışık sayesinde kaliteyi yükseltebilmek. Bu ışığın videonun birçok bölümünde hoşuma giden özelliklerini parça parça da olsa saydım. Şimdi size kısaca hızlandırılmış bir şekilde geçeyim. Ürün kompakt bir şekilde gördüğünüz üzere ele çok rahat bir şekilde sığıyor. Yani bunu cebinize, çantanıza çok rahat bir şekilde alıp götürebiliyorsunuz. İkincisi, cep telefonundan kontrol edebilmek mükemmel bir özellik. Yani ben Ulanzi'yi uzun zamandan beri kullanıyorum. Şu an bana oradan bakıyor, belki alınıyordur ama sürekli elimle ayarlamak zorunda kalıyorum ve yeri geliyor bazen işte çektiğiniz ışığı, ayarladığınız ışığı unutabiliyorsunuz. Ama bunu cep telefonu üzerinden ayarlamak gerçekten mükemmel. Umarım anlatabilmişimdir derdimi, meramımı. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.